Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önce sizlere yapılışını anlatmış olduğum bal kabağı desenli bardak altlığına takım olması için yine aynı desen ve aynı renklerle kupa kılıfının yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapmış olduğum bardak altlığının videosuna videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkinden ulaşabilirsiniz. Kupa kılıfını birlikte takalım ve görünümüne bir bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve şirin olacak. Kupa kılıfının yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile kupa kılıfını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Kupa kılıfının yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 4'ün katı artı 2 olacak şekilde ve kupanızı çevreleyecek vaziyette zincir yaparak başlayabilirsiniz. Ben kupamın genişliği kadar yani 4'ün katı olan 60 zincir artı 2 tane toplam 62 zincir yapacağım. 62 zinciri yaptım ve burada zinciri yaparken dikkat edeceğimiz en önemli nokta kupanızın etrafını çevreleyin. Sap kısmından bir miktar her iki alanda da boşluk kalması gerekiyor. Bakın şu şekilde çevrelediğimiz zaman yani böyle sıfır yapmayalım. Her iki alanda da bir miktar boşluk bırakalım. Son zinciri yaptıktan sonra deseni çevirelim ve bakın tepede görünen ilmekler var ve ikinci ilmeğin arka tepesinde görünen ilmekten başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Arkadaki ilmekleri kullandığımız için bakın desenin başlangıcındaki V'ler ve şu an yapmış olduğumuz V'lerin görünümü aynı şekilde olmuş oldu. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak sıra sonuna kadar tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yapalım. Toplam 13 sıradan oluşan dikdörtgen parçayı ördüm arkadaşlar ve kupanın tutacak yeriyle birlikte şu an görünümü bakın bu şekilde. Kaldığımız yerden devam edelim. 13. sıranın sonuna geldiğimiz zaman 5 zincir yapıp deseni çevirelim. İlk sık iğneden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne atlayalım ve tekrar sık iğne yapalım. 5 zincir. Bu kez 4 ilmek atlayıp sık iğne yapalım. Beş zincir. 4 ilmek atlayalım, sık iğne yapalım. Ve bu şekilde yan yana zincir boşlukları oluşturarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 5 zincir yapalım. Ve en sonki sık iğnenin tepesine sık iğne yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. İstediğiniz renk kombinleri ile buradaki bal kabaklarını yapmaya başlayacağız arkadaşlar. İsterseniz tüm bal kabaklarını tek renk yapabilir. Sadece iki renkte kullanarak ilerleyebilirsiniz. Desenin arkasını çevirelim. Bal kabaklarını yaparken ilk yapmış olduğumuz başlangıç zincirinin üzerindeki sık iğnelerin ön yüzü olması gerekiyor. Yani bitirdiğimiz nokta sağ tarafımızda kalmalı.
İlk zincir boşluğu içerisinden ipi sabitleyelim ve 3 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisinden 3 kez ilmek kaldırarak fıstık yapalım. Ve bu işlemi zincir boşluğunu 6 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Toplam 6 tane fıstık yapalım. Altı fıstığı yaptıktan sonra 3 zincir, aynı zincir boşluğunun içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Ve burada yapmış olduğumuz desenin aynısını tüm zincir boşluklarına yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci zincir boşluğundan önce ipi sabitleyelim ve 3 zincir yapalım. Aynı zincir boşluğunun içerisinden 3 kez kaldırarak oluşturmuş olduğumuz fıstıklardan toplam 6 tane yapalım. Üç zincir, aynı zincir boşluğunun içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve sonraki zincir boşluğu ile diğer zincir boşluklarına aynı işlemi tekrar ederek devam edelim. Yana bal kabakları desenlerini bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bal kabaklarının üzerine yeşil renk ile sap çalışmasını yapalım. Ve sıranın başından ilk zincir ile fıstık arasından ipi sabitleyelim. Şimdi burada görünen 1, 2, 3, 4, 5 ve en sonki fıstık ile zincir arasından birer tane ilmek çıkartalım. İki, 4, 6, şu an 7 tane tığda ilmek beklerken hepsini birlikte kapatalım ve iyice sıkıştıralım. 3 zincir, sıkıştırmış olduğumuz ilmeğin tepesine 3 tane ikili trabzan yapalım.
3 zincir. Aynı bal kabağından devam edelim ve son fıstık ile zincir arasına kayma dikişi yapalım. Sonraki bal kabağına geçiş yaparak zincir ile fıstık arasından kayma dikişi yapalım ve sırayla görünen tüm ilmeklerin tepesinden yan yana ilmekler çıkartalım. En sonki zincir ile fıstık arasından da ilmek çıkartalım. Tekrar tığda bekleyen 7 ilmeğin hepsini birlikte kapatarak sıkıştıralım. 3 zincir. Sıkıştırmış olduğumuz ilmeğin tepesine 3 tane ikili trabzan yapalım. Üç zincir. Aynı bal kabağı üzerinden devam edelim. Son fıstık ile zincir arasından kayma dikişi yapalım. Sonraki bal kabağına geçerek zincir ile fıstık arasına tekrar kaydırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman son bal kabağı deseninden de yan yana ilmekleri çıkartalım. Son ilmeği zincir ile fıstık arasından çıkarttıktan sonra hepsini birlikte toplayalım. 3 zincirden sonra bal kabağının tepesine 3 tane ikili trabzan yapalım. Üç zincir. Fıstık ile zincir arasına kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Şimdi zeminde kullanmış olduğumuz renk ile yan tarafların her ikisine kupa kılıfını monte etmek için zincir yapacağız arkadaşlar. Yapmak istediğiniz kupa kılıfının kulupunun uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. İlk yapmış olduğumuz birinci sıradaki sık iğne boşluğundan ipi sabitleyelim. Ben toplam 22 zincir yapacağım. Ve birinci sırada bulunan ilk bal kabağındaki zincirin içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra da ipi keselim. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını diğer kenar içinde uygulayalım ve bu ipleri de yine arka taraftan gizleyelim. Bal kabağı desenlerinin arka yüzündeyiz ve diğer kenarda olduğu gibi buradaki zincirin içerisine kayma dikişi yaparak tamamlayalım. Bütün ipleri de bir zincir yaptıktan sonra keselim ve ilmeklerin arka tarafından gizleyelim. Bütün ipleri de temizledikten sonra son aşama olarak bal kabaklarınızı elinizle arkadan öne doğru iteleyerek daha muntazam bir görüntü kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi artık kupamıza takabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bu da renkleriyle birlikte gayet şık ve güzel oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.